Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere istiridye mantarı nasıl pişirilir onunla ilgili bir video hazırlamak istedim. Şöyle 1 kilogramlık bir paket istiridye mantarı aldım ben marketten. Marketlerde ya da pazarlarda artık rahatlıkla bulunabilen bir mantar çeşidi ve normal beyaz mantara göre çok daha lezzetli bir mantar. Denemenizi tavsiye ettiğim lezzetlerden bir tanesi kesinlikle. Şimdi ben pişireceğim kadarını hafifçe sudan geçirdim hemen mantarların ve şu gördüğünüz kısım kök kısmı oluyor. Daha doğrusu sap kısmı da diyebileceğimiz kısım biraz daha sert oluyor yapraklarına göre. Öncelikle oralarını kesiyorum. Pişireceğim bütün yaprakların sap kısmını bu şekilde ayıklayacağım. Yapraklara göre daha geç piştiği için öncelikle tavamızda onları pişireceğiz. Sonra yaprak kısmını pişirmeye başlayacağız. Bütün mantarlarımın sap kısmını bu şekilde kesiyorum. Bazı satılan paketlerde bu sap kısımları daha uzun olabiliyor. Mümkünse yaprağa en yakın kısmından kesip onları ince şekilde doğrayın ve o şekilde hazırlayın. Tavaya 1 yemek kaşığı dolusu şöyle tereyağını alıyorum. Ve altını açıyorum onun erimesi için. Ben bu arada diğer sap kısımlarını da hazırladım. Şimdi eriyip köpük köpük olan tereyağının içerisine mantarlarımızın sap kısmını ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Ben mantarları doğrayana kadar sap kısımları pişecek. Yaklaşık 5-6 dakika ön pişirme yapmış oluyoruz. Çok lezzetli bir mantar türü istiridye mantarı. Normal beyaz mantara kıyasla gerçekten çok daha lezzetli. Hatta böyle yerken mantar değil de et yiyormuş gibi lezzet alabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Özellikle tereyağında pişirdiğiniz zaman ya da tereyağında kızarttığınız zaman da diyebilirim. Çok daha lezzetli bir hal alıyor. Şimdi doğradığım mantarlarımı sapların üzerine ilave ediyorum ve onları da karıştırıp pişirmeye başlıyorum. Kalan mantarlarımı da aynı şekilde doğrayıp tavaya ilave edeceğim. İstiridye mantarının en sade ve en lezzetli pişirme şekli bence bu şekilde tereyağında tavada pişirilmesi. Güzelce karıştırıyorum şimdi mantarları. Mantarlar önce suyunu salacak ve sonrasında çekene kadar pişirmeye devam edeceğim. Suyunu çok fazla salmaması için orta ve yüksek ateş arasında bir ısıda pişirmenizi tavsiye ederim. Piştikten sonra tuzunu da atıyorum. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar da tuz attım ve karıştırıyorum. Suyunu iyice çekip böyle hafif kızarana kadar biraz daha ocakta tutuyorum. Ve sonrasında mantarlar afiyetle yemek için hazır. İster kahvaltıda, ister ana öğünde her zaman hazırlayabileceğiniz bir tarif. Beni buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu güzel tarifi denedikten sonraki yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.